Parayı kim kontrol ederse yaşamını o kontrol ederi gördüm. İnsanlar bugün sonuçlarını görüyor. Peki görünmeyen bedeller oldu mu? Tabii ki. Yani çocuklarımdan çok vakit çaldım mesela, 2 çocuğumdan da. Peki Türkiye'de nefes koçluğunun ismi annesi olmak size ne hissettiriyor? Ve şeydi yani, I do whatever the fuck I want şeyine girmiştim yani. Ben hayatımda ne istersem yaparım, kimseye de hesap vermem. Bugünden sonra da bu iş böyle olacak. Yıllar içerisinde neyi neden yaptığımı o an anlamasalar bile, çünkü sonuçta annen baban 51 yıldır beni deneyimliyorlar. Hiçbir şey tesadüfen değil. Birinden, ya bir evlilikten ayrılma kararımda, bir şehre taşınma kararım, hepsi yani hani tık 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 bir yaşam örüntüsü var orada yani. Türkiye'de nefes koçluğu diye bir şey yokken bunu başlatmak nasıl bir cesaretti? O deli cesareti. Kesin deli cesareti. Çünkü delirdim falan zannettiler. Bir de mimarlık okumuşum. Ondan sonra bir taraftan mimarlıktan psikolojiye geçmişim. Mimarlık, insan psikolojisi, oradan davranış bilimlerine geçmişim. Onu durdurmuşum, kenarda bırakmışım. Ben meditasyon yapıyorum deyip işte Himalayalara gitmişim, aşramlara gitmişim falan. Sonra da gelip ben nefes koçu olacağım. Tamam, bu iyice sıyırdı. Hatta böyle babamın karşısına beni alıp sen benim hayatımda tanıdığım en başarısız insansın falan dediği günleri hatırlıyorum. Sonra öyle olmadığını gördüler tabii, ama deli cesareti. Çünkü kimse, ya insanların yogaya yoga dedikleri bir dönem 25 sene önce. Yoga stüdyosu yok yani. Siz bunu ilk söylediğinizde nasıl tepkiler verdiler? Aileniz en başta. Şöyle, ben öyle, ya ailem anlamadı. Delirdim zannetti. O yüzden bence, o yüzden delirdi mi bu acaba diye ilk seminerlerime önce onlar geldi. Ne yapıyor yani, çıldırdı. Ama e, ben o kadar yüksek bir ilhamdaydım ki ve this is it yani. Benim için o kadar netti ki ve insanların görmediğini biliyordum. Biraz biliyordum. Biraz benim galiba bu genel tekrarlanan özelliğim. Geleceği çok net görüyorum. Gelecekte neyin mümkün olduğunu bile değil, neyin olacağını görüyorum. Ya böyle şey lafları var. Gelecekte hangi olasılıkların mümkün olduğunu görüyorum. Şimdi ben olasılıklar dünyasında yaşamıyorum. Çünkü bir insan hayat amacıyla hizada, kaderiyle hizada olduğu için, kadersel bir yolda yaşadığım için, kadersel yani olacak olanı görüyorum, olacak olanı konuşuyorum. Bu şey gibi. Ben daha İngiltere'de yaşam, hiç böyle bir şey yok. 4 sene önce hiç buraya gelme konusu yok daha. 4 sene önce vizyon olarak görmeye başladığım için Türkiye'deki ekibime arkadaşlar ben 4 sene sonra İngiltere'de yaşıyorum diye söylemeye başlamıştım. Hatta tepkiler aldım. Ya nasıl bu kadar kesin konuşuyorsun? Görüyorum çünkü ben 4 sene sonra İngiltere'de yaşıyorum. Ne diyeyim, yalan mı söyleyeyim? Yani vizyonda net görüyorum. Çünkü kadersel yaşadığında böyle bir şey var. Şimdi net görüyorum ve o zaman döngüsü stretch edilebiliyor, genişleyebiliyor, hızlandırılabiliyor. Mesela 4 sene sonra diyorum 2 sene sonra oluyor. 10 sene sonra diyorum 15 sene sonra oluyor. Onlar da olabiliyor. Çünkü zaman ve mekan insanın algısıyla genişleyebildiği, daralabildiği için ve birçok insanın algısına bağlı olduğu için değişebiliyor. Ama görebiliyorum. Şimdi o öngörüyle birlikte ben daha ilk seansımı yaptığımda, nefes seansımı, 10 sene sonrasını, 20 sene sonrasını gördüm. Bugünkü halimi gördüm ve bu bana öyle büyük bir ilham verdi ki deli gibi anlatmaya başladım ve yani şeyler, yani hani hiç kimsenin bilmediği, böyle insanlar bazen ovunuyor. Ben şu şirketi yarattım, büyüttüm. Geçen gün bir şey, bazen anlatıyorum bunu, mesela geçen yine böyle bir yatırımcıların olduğu bir toplantıda konuşuldu, bu hangi iştesiniz, ne yaptınız, ben anlatınca hikayemi gene biri şey dedi mesela, ya millet şirket yaratıyor, sen şirket oluşturuyor, hani kendini büyük bir şey zannediyor, sen bayağı sektör yaratmışsın abla falan diye. Evet, bir sektör, yani sıfırdan bir sektör yaratıldı ve deli işi. Hiç kimsenin bilmediği bir meslek ortaya çıktı. Hiç kimsenin bilmediği, isim annesi benim yani, ne komik değil mi? İsmini veren kişi olarak. Deli cesareti, ama tekrar oraya geleceğim. O kadar büyük bir ilham vardı ki içimde durdurulmaz. Böyle büyük Hilton'da, Sheraton'da büyük böyle 500 kişilik salonlar kiralayıp kendi cebimden free nefes çalışmaları falan yapıyordum. Nefesi anlatıyordum. Herkes duysun diye, herkes bilsin yani. Önce gayet filantropik bir şekilde başladı. Yani gayet hayırsever bir vaziyette. Sonra büyüdü. Peki ilk öğrencinizi nasıl buldunuz bu süreçte? Vallahi hiç hatırlamıyorum. İlk öğrencimi nasıl buldum? Güzel soru.
kendiliğinden oldu yani. Öyle bir bulmadım ya, aramadım bence ben. Kendiliğinden oldu. Anlatmaya başladım sadece. Kendinden biz de yapalım, biz de yapalım. Ya ilk şeyi hatırlıyorum mesela. İlk nefes koçluğu ile ilgili eğitimlerimi aldıktan sonra pıt 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 herkese ne yapıyorum? Hatta ben ilk eğitimimi aldım. İkinci sertifika programının ikinci bölümü vardı. Daha almamıştım. O kadar çok ne kadar bunu anlatıyorsam her gün 3 seans falan yapmaya başlamıştım. Hı hı. Yani ben anlatıyorum yani. Hani bir bulduğum bir şeyi anlatan bir tip olduğum için bunun için özel bir şey yapmama gerek yok. İşte gene oraya geldik. I care. Yani insan benim için önemli olduğu için bazen öğrencilerim şey diyor. Ya Nevşin Hanım, siz hiçbir şeyi kendinize saklamıyorsunuz. Her şeyi anlatıyorsunuz. Her konuda bize yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Her bildiğinizi anlatıyorsunuz. Diğerleri böyle değil. Ya niye anlatmayayım ben yani? Senin gelişmeni istiyorum ve bildiğim her şeyi aktarmak benim olayım olduğu için aktarıyorum ya, aktarıcıyım. Peki ilk kazandığınız parayı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Ama ilk kazandığın para, bir dakika hatırlıyorum. Ama ilk kazandığım para bu işten olmadığı için hatırlıyorum. İlk kazandığım para mimarlık okurken annemin de bir mimarlık ofisi vardı. Ben kendi kendime tek başıma hatırlamıyorum nerede tanıştığımı bile ama bir arkadaşımın annesinin arkadaşları mıydı neydi? Küçükçekmece'de bir villanın iç dekorasyon projesini yaptım. Mimarlık 2. ya da 3. sınıf okurken annemle ortak ya işi ben bağladım. Parayı ben aldım. Annemin şirketine iş yaptırdım. Çok kıymetliydi o para. Kesinlikle. Bayağı büyük bir para gibi gelmişti yani. Onlar için muhtemelen Junior'a böyle küçük bir şeydir yani ama. Peki sıfırdan bir sektör yaratmak mı daha zor yoksa bir şirket kurmak mı? Sektör yaratmak tabii ki çok zor. Çok zor. Çünkü neden bahsettiğini anlamıyor insanlar. Eğitme görevin var. Standartları en baştan yazıyorsun. Çok zor. Zor. Bir daha olsa düşünürüm yani. Yapmayabilirim. Peki O zaman yapardım da. peki bu süreçte en çok direnci kimlerden gördünüz ya da engel olan? Vallahi ben en çok direnci yakınlarımdan gördüm yani. Engel değil. Çünkü ailem beni çok iyi tanıdığı için annemin böyle çok meşhur ilk eşime ben ayrılma kararı aldığımda işte ve evden ayrıldığımda işte o geri dönecek, ben onunla konuşacağım, vazgeçeceğim, işte şöyle yapacağım dediğinde e, ya Serdar sen Nevşehir'i 5 senedir tanıyamadın mı? Ona istemediği bir şey yaptırma gücü kimsenin yok dediğini hatırlıyorum. Ailem beni çok iyi tanıdığı için o da zor onlar için. Çünkü ben bir şeyi kafama taktıysam kesin yapacağım biliyorlar. İmkansız durdurmaları yani. Hani silah dayayıp falan odaya falan kilitlemeleri lazım ki o yapabilecek şeyde o kadar cahil insanlar değiller. Hani eğitimli, görgülü insanlar. Onu biliyorlar ama bir taraftan da böyle bir şeyler sadece konuştuklarını hatırlıyorum. Yani işte babam diyor çok başarısız, annem diyor bu ne saçma, ne saçma arkadaşlarım var, ne saçma hayatım var dedi falan Hindistanlılar falan anlamıyorlar ya onu hatırlıyorum. İşte amcamın mesela işte bunlar heves geçici bir şey olmaz bunlardan bir gün bırakırsın falan böyle bir nasıl diyeyim motive edici bir şeyler duyduğumu hatırlıyorum. Fakat işte orada o yüzden diyorum motivasyona inanmıyorum. Ben kendimi motive etmiş olsaydım demotive olabilirdim. Ama ben o kadar büyük bir ilhamla yola çıkmıştım ki hiçbir şey beni etkilemedi. Duymadım bile. Umrum değildi yani. Ben nereye gittiğimi görüyordum. Peki sizi vazgeçirmeye çalıştılar mı bu süreçte yoksa? Vazgeçirmeye çalışmadılar ama bence başka olasılıklar göstermeye, yoldan çıkarmaya çalıştılar. Çıkmadım. Ama o hep hala öyle. Hala yoldan çıkarmaya çalışıyorlar. Çıkmıyorum. Zaten hayat onunla ilgili. Hala yani yaşamın her seviyesinde yoldan çıkarmaya çalışan ihtimaller var. Ama siz Yaşam yolunuzdan seni eminsiniz. ya eminden ziyade emin kalmak için bir proses dahilinde ilerliyorum. Ritüellerim var. Çünkü yolumdan eminim demek çok küstahça ve çok cahilce bir kelime olur bence yani. Hani yolundan eminim tamam bitti yok öyle bir şey. Yolumdan emin kalacağım seviyede tutuyorum kendimi daha doğru bir cevap. Her gün meditasyon yapıyorum. Her gün düşünüyorum. Her gün tekrar check ediyorum. Yani tekrar bu eylem değerlerimle hizada mı? Bu eylem amacımla hizada mı? Bu proje tekrar tekrar yani bu aktif bir yolculuk. O yüzden değerlerimle, hakikatimle, kaderimle hizada kalıyorum. Kendimden emin kalıyorum ama kendimden eminim tamam yok öyle bir dünya yani. Peki bugün nefes koçluğu sektörüne baktığınızda ne hissediyorsunuz?
Yani burada gene beni bilmeyenler için biraz egoistik duyulacak gelecek bu ama şimdi Türkiye'de bu sektörü başlatan kişi olarak böyle bir baştım ben orada. Bir de Nefes Koçluğu Federasyonu kurduk, başkanım ve onların başıydım öyle diyeyim. Ben gidince ülkeden o baş gittiği için sistem biraz dağıldı. Nasıl dağıldı? O standartlara uymayan birçok insan kendine nefes koçu demeye başladı. Hiç nefes koçuyla alakası olmayan şeyler yapanlar nefes koçu demeye başladı popüler diye. Eğitimleri yetersiz olanlar bunu yaptı. Sertifikası olmayanlar yapmaya başladı. Benim sadece nefes koçu olarak eğittiğim insanlar, nefes koçu yetiştirme konusunda hiçbir eğitimi olmayan insanlar nefes koçu yetiştirmeye kalktı falan. Orada bir iş çığırından çıktı. Yani ilk getirdiğim Türkiye'ye nefes koçu mesleğini getirip ismini koyduğum, standartlarını belirlediğim, nefes koçlarını şahsen yetiştirdiğim döneme baktığımdaki nefes koçluğuyla şu andaki uçurum var. Ayağa düştü ve kötü yani. Peki Türkiye'de nefes koçluğunun isim annesi olmak size ne hissettiriyor? Nasipmiş oldu hissettiriyor yani. Hani böyle bu tür şeylerde ben Aynur şey diyemiyorum ya bu benim başarım ben başardım. Çünkü biraz öyle oldu. Bunlar kadersel. Öyle olması gerekiyormuş. Benim yolum açıldı. Yani çok şükür ki Yaradan yolumu açtı. Çok şükür ki böyle bir şeyi önüme çıkardı. Çok şükür ki ben o ilk seansı alabildim. Vizyonumda geleceğimi görebildim. Maddi olarak güçlüydüm. Bütün o koca koca salonları tutabildim. Ücretsiz yıllarca o çalışmaları yapmaya devam ettim. Binlerce insan nefesi benden duydu. Çok şanslıyım, çok şükür. Televizyonculuk hayatım olduğu için orada yetiştirdiğim çocuklar gitti ulusal kanallarda yönetmen oldu, o oldu, bu oldu. Beni hemen programlarına davet etmeye başladılar. Yine çok şanslıyım. İstanbul'a taşındığımda arkadaş çevrem sebeple birçok ünlü insanla işte sevgili Seda Sayan, ne bileyim Ajda Pekkan, bir sürü ünlü insanla Nükhet Duru aynı ortamda bulunduğum için programlarına davet ettiler. Çünkü değişik bir konu yani. Bir an duyunca sen ne yapıyorsun? Böyle böyle bir sistemi getirin. Herhalde şey oluyor kadın yani. Ne abi o? Nükhet Duru için söylüyorum mesela. Çok da şeker bir kadın. Ve programlarına davet ettiler ve ben bir anda televizyon programlarına çıkan falan zaten televizyoncu geçmişim olduğu için kamera önünde aşırı rahatım. Çünkü oradayım yani tozunu toprağını yutmuşum denir ya. Bir an yani çok şükür öyle bir düzen var ki mesela onların hiçbirinin tesadüf olmadığını düşünüyorum. Ne benim mimarlık okumam çünkü şu an insanların yaşamının mimarıyım. Orada bütün aldığım eğitimin bilgilerini kullanıyorum. İşte ne televizyonculuk hayatım. 2,5 yıl önce hayatımın en zor zamanıydı başladığım zaman. Hem anneliğe bir anlam veremediğim bir süreçte. Eşimle bundan ötürü ilişkim bir çıkmaza girmişti. Maddi kayıp yaşamıştık. Ve ilk defa bir kadın bana nasıl hayatımda, zihnimde ilerleyebileceğimi somut bir şekilde metodlarını verdi ve sundu. Ben Ceylan Saylan, 35 yaşındayım. Yaklaşık 2,5 yılı devirdik Nevşah hocamla birlikte. Mucize kursuyla başladığımda onunla birlikte bu çalışmaları yapmak, zihnimizde ilerlemek bana gerçek sağlığın aslında zihinde başlayıp ve aslında zihnimizin sağlıklı olmadığı yerde bedenimizin sağlıklı kalamayacağını gösterdi. Eskisinden çok daha zindeyim, çok daha sağlıklıyım. Hem ilişkim çok güzel bir şekilde ilerliyor. Hem artık annelik benim için zor bir eşik değil, içinde keyif aldığım, çocuklarımla inanılmaz güzel zamanlar geçirdiğim bir alan haline dönüştü. Ben kendime değer verdikçe, kendime değer vermenin metotlarının nasıl olduğunu öğrenip uyguladıkça hayatta nasıl bir değere dönüştüğümü ve her şeyin bana aktığının fiziksel boyutta yaşamaya başladım. Bütün metodlar ve bütün çalışmalar zihinden başlayıp bedende sonuç yaratacak en mükemmel metotlar. Yaşadıklarımızın, deneyimimin, bütün bu geçtiğim süreçlerdeki ilerleyişimin hiçbir şekilde tarifi yok. Sadece şükran doluyum. Hayatta gerçekten şükranın ne demek olduğunu, Yaradan'a şükretmenin ne demek olduğunu anladığım, bildiğim ve hal ettiğim bir dönemdeyim. Yani televizyonda eğer bütün o hayatım olmasaydı ben kamera önünde bu kadar rahat olmazdım.
bu kadar çabuk büyümezdim. Bu kadar çok programa çıkıp bu kadar bir anda ismim duyulmazdı, yaptığım iş duyulmazdı. Bunların hepsi böyle bir altyapı oluşturmuş. Sonra benim pat diye önüme çıkmış. Pıt 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 hepsi oldu. Konuşan bir tipim zaten. Ya ekstra bir şey yapmadım. Ben konuşmaya devam ettim, anlatmaya devam ettim. İnsanlar etrafıma toplandı. Sonra o müfredat kendiliğinden oldu. Nasipmiş yani, çok şükür. Peki yarattığınız bu sektörde ödediğiniz bir bedel oldu mu Nevşe Hanım? Yaratma yerine co-creator diyeyim, yani yan yaratıcı o. Hani benim aracılığımla yaratılmak istenen bir şeyi kabul edip bir sektör yaratmış oldum Türkiye'de. Yok, Her şey olağan akışında. evet. Peki. İnsanlar bugün sonuçlarını görüyor. Peki görünmeyen bedeller oldu mu? Tabii ki. Yani çocuklarımdan çok vakit çaldım mesela, 2 çocuğumdan da. Ve mümkün değil. O yüzden mesela işimle ilgili herhangi bir şey olduğunda acayip kaplan kesiliyorum ve işimde, iş hayatında şu anda işte farklı şirketlerimiz var. Yöneticiyim birçoğunda, bazılarında board member'ım. Mesela iş hayatında bir kaplana dönüştüm. Çünkü 25 senemi işimde, markam olarak iş hayatında bir yere gelmek için harcadığım ve çocuklarımın vaktimden, eşimin vaktimden, kendi vaktimden çalıp iyi anlamda alıp bunu yaptığım için benim için çok kıymetli yani. Hani bunu hor göremezsin, değerini bilmek mecburiyetindesin, değerini bilmezsen silerim falan, öyle acayip şeylerim var yani. Hı hı. Peki ilk yıllarda kaç kez sıfırdan başladınız? Bir kez. Bir kez. Peki hiç paranızın olmadığı dönemler oldu mu? Tabii. Birinci eşimden ilk ayrıldığım zaman, o da çok komik. Hayat beni öyle bir yere getirdi ki ilk eşimden ayrılırken bunu fark etmeye, yani bunu görmeye başladım, öyle diyeyim. Hı hı. Şunu, parayı kim kontrol ederse yaşamını o kontrol ederi gördüm. Ve şöyle bir karar aldım ilk eşimden ayrılırken. Çünkü biz aynı iş yerindeydik. Ve o başkandı, ben başkan yardımcısıydım. Dolayısıyla onun işiydi aslında. Ben onun yanındaydım. Çalışanı gibi değil ama gene de, ve yani o benim elime para veren öyle bir deneyimim olmadı. Babam dışında, yani babamın üniversite hayatında bana para vermesi, para yollaması dışında bir erkekten, eş olan bir erkekten ihtiyaçlarımın karşılanması için para aldığım olmadı. Ama aynı işi yaptığım ve patronun onun olduğu ve yine ondan, yani iş yapıyorum, hak ediyorum, kazanıyorum ama gene de ondan aldığım oldu mesela. Ve kendi kendime orada şu kararı aldım. Paranın kaynağında ben duracağım. Paramın sorumluluğu bende. Ben bu sorumluluğu kimseye vermeyeceğim. Dolayısıyla ben eşimden ayrıldıktan sonra belli bir şey istemiyorum dedim ama kızımız olduğu için tabii belli bir çocuğa nafaka, bir şey var. Ve ben o an kendim işimi kurmak üzereyim ve çok para kazanmıyorum. Babam bana destek olabileceği halde sadece onların istediğini yapmamak uğruna reddedip hiç kimseden para almayıp ben kendi hayatımı yaşayacağım, kimseye de hesap vermeyeceğim, kendi paramı kazanacağım, kendim ne istiyorsam onu yapacağım ve şeydi yani, I do whatever the fuck I want şeyine girmiştim yani. Ben hayatımda ne istersem yaparım, kimseye de hesap vermem, bugünden sonra da bu iş böyle olacak. Herhalde bana ne kadar hesap sorduysa bilmiyorum da yani o gün o karar alındı, hala o karar devam ediyor. Yani kendi paramı kazanırım. Ne zaman nereye istersem seyahate de giderim. Ne zaman nereye ne para harcayacağıma da kimse karışamaz. Nereye gideceğime de böyle yani, böyle yapıda bir kadınım. Ve çok şükür o olmuş. Bununla birlikte işte o dönem zor bir dönemdi. Çünkü şeyi hatırlıyorum, yani böyle evin kirasını zor ödeyip böyle gıdım gıdım hesaplayıp, hatta böyle şey hatırlıyorum, yani hani kızımın yemeklerini hesaplayıp markete o hesapları yapıp gidip küçük hesaplarla hatırlıyorum o dönemi. Peki kendi metotlarınızı nasıl geliştirdiniz? Eğitimler alarak ve birçok metodu bir araya getirerek aslında, yani müfredat bugün birçok başarılı ve bilimselliği olan metodun bir araya gelmesinden oluşuyor. Bir tek önemli dikkat ettiğim konu, 2 hatta konu var. Bir tanesi, her uygulayan insanda etkili olmalı. Müfredatta öğrettiğim metotlar, bir araya getirdiğim metotlar. 2, bilimselliği olmalı. Bu ikisine dikkat ederek
dünya çapındaki etkili metotları bir araya getirip ve böyle çok metot var zannetmesin izleyenler, yani 1000 tane metodun içinden 3 tane falan bulabildim, yani öyle düşünün. Bayağı bir uzun yolculuktan sonra neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını da sahip olduğum yıllar içindeki bilgelikle anlayarak böyle her uygulayanın eksiksiz benimle aynı sonuçları aldığı, eksiksiz finansal özgürlük mü istediğiniz kesin olacak, iş hayatında başarı mı kesin olacak, en üst seviyede sağlık mı kesin olacak diyebildiğim formüller geliştirdim. Peki standartlarınızı belirlemenizde bu metotlar ne kadar yardımcı oldu? Her şeye ulaştım derken, işim, partnerim, ailem, huzurum varken yine de böyle bir boşluk hissettim. Bir anlam arayışı içindeyken Nevşah'la karşılaştım. Benim adım Münire Tuncal, Almanya'dan katılıyorum. Nevşah'la yolculuğum 3 sene önce başladı. Kendi gerçeğime uyandım. Kendime olan yolculuğum muazzam bir şekilde derinleşti. Hayatım mucizelerle doldu. İşimde terfi oldum, kalpten seçtiğim alana kendiliğinden böyle bir el aldı, beni koydu. Yani çabasızca, kolaylıkla mevkimde yükseldim. Fırsatları çok daha kolay görüyorum, bana geldiğini fark ediyorum. Ortadan kalkan o yargılar dolayısıyla ilişkilerimde çok daha derin, tatmin edici, sevgi dolu birliktelikler yaşıyorum. Hayatı bir kadın olarak içten yaşamanın ne demek olduğunu tekrar tekrar kendime bu alanda hatırlatmaktan o kadar şükran içindeyim ki. Onun sonsuz sevgisini, şefkatini kelimelerle tarif edemem. İnsanoğlu unutabiliyor, lakin o bizi sürekli merkezimize getiriyor ve o güzel alanın içinde mucizeler yaratmaya aracı oluyor. Bedensel olarak, fiziki olarak yanında olmasına gerek yok. O bu enerji alanında, o bilgeliğiyle bize rehberlik ediyor devamlı. Minnettarım. İyi ki varsın Nevşah. %100 hepsi çok yardımcı oldu. İşe yaramayan metotları da ayrıştırmak yardımcı oldu ama. İnsanlar size neden inandı sizce? Ben inandığım için. Ben inandığım için. Peki en büyük başarınız... Anlattıklarıma inanıyorum çünkü, yani acayip ilham sahibiyim. Galiba inandırıcılığım onunla ilgili. Önce ben inanıyorum ve hiç şüphe yok. O kadar inanıyorum yani ve devam ediyorum. Peki unutamadığınız en büyük başarınız neydi? Ya da ilk büyük başarınız? Çok klişe olacak ama çocuklarım ya. En büyük şeyim onlar yani. Peki en ilk büyük başarım. başarısızlığınız? Çok tatlılar yani. Çok inanılmaz. İlk büyük başarısızlığım da ya aile benim için çok önemli olduğu için ilkinin ne zaman olduğunu hatırlamıyorum ama hayatımda başarısızlık olarak algıladığım şeyi bana sorarsan annemin ve babamın gözünde başarısızlığı hissetmek benim şeyim, başarısız. Yani onların beni başarısız algılaması çok dokunan bir şey bana. Gerçek bir başarısızlık yoktu aslında ortada. Ya bilmiyorum, vardı da ya belki onlara göre bir başarısızlık vardı, bilmiyorum. Ya onlara göre yani 16-17 yaşında tanışmış. Sonra birkaç ay sonra babam anneme ben seninle evleneceğim demiş. Hayatı boyunca başka kimseyle birlikte olmayıp 50 senedir falan, ne 50 mi 60 mı oldu artık, ucunu kaçırdım. Bir çift var yani. Onların hakikatine göre benim ilk boşanmam da başarısızlık, ikincisi de başarısızlık, ilk nişanlımdan ayrılmam da hepsi başarısızlık. Yok onlarda öyle bir şey yani. Bu bir örnek. Veya işte örnek veriyorum, ikisi de üniversiteye girmiş, biri mimar, biri inşaat mühendisi, ikisi de bitirmiş, ikisi de başarılı falan. Ben mimarlık okuyup yapmamışım, başka bir şey yapmışım, başka bir daldan dala, mesela o da bir başarısızlık olabilir. Ya birçok şey olabilir. Tekrar şeye geleceğim, hani diyorum ya, öldüğümde anlayacak. Yıllar içerisinde neyi neden yaptığımı o an anlamasalar bile, çünkü sonuçta annen baban 51 yıldır beni deneyimliyorlar. Herkesten çok gördüler diyeyim beni, deneyimlediler. Şeyi anladı ikisi de. Anlamadıkları, belki ben daha küçük yaştayken o anda başarısızlık, hata diye algıladıkları şeylere çok takılıyorlardı. Sonra yıllar geçtikçe şu an şeyi görmeye başladığını görüyorum ikisinin de.
Ya o an benim attığım bir adıma başarısızlık diyebilirler ya da hata zannedebilirler. Ama the big picture, büyük resimde onun nasıl önemli bir Adım yapı taşı olduğunu büyük resimde gördükleri an muhtemelen oha falan diyorlar, yani nasıl bir zeka bu falan diyorlar. Çünkü öyle, yani bütün o benim attığım taşlar hepsinin bir sebebi var. Hiçbir şey tesadüfen değil. Birinden, ya bir evlilikten ayrılma kararımda, bir şehre taşınma kararım, hepsi yani hani tık 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 bir yaşam örüntüsü var orada, yani mükemmel bir şey örülüyor orada ve nakış işi yani. Ve o an sen küçücük bir yerine takıldığın için, hani şey gibi, nakış işlenip kocaman bir şeye baktığını düşün, resme. O nakışın içine girip baktığında da bir şu kadarcık bölümüne hiçbir şey anlamıyorsun. Puzzle'da da öyledir ya, bir tane puzzle'dan hiçbir şey anlamazsın bütün puzzle'ı gördüğünde. Şimdi benim hayatım da öyle bir hayat. Birçoğumuzun hayatı öyle. Ama ben bunu bilinçli yaşadığım için farkındalıkla yaşıyorum. Yani puzzle'ın neresi eksik görüp onu koyup, sonra onu koyup, öbür ucunu koyup falan onun öldüğümde tamamlanmış olacağına da eminim bu arada. Peki bugün tekrar başlasanız neyi farklı yapardınız? Hiç. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Aynen yapardım. Peki bir sektör kurmanın en yalnız kısmı nedir? Total. Her Bu şey süreçte yalnız. çok mu yalnız Hiç kimse hissettiniz? Yani yalnız hissetmedim. Yalnız hisseden bir tip değilim. Bir de yani hep ailem, arkadaşlarım bir şekilde yani arkadaş ve aile konusunda bol oldum çok şükür. O yüzden yalnız hissetmedim ama Türkiye'de bildiğimi bilen ve bu konuda expertise, uzman olan tek kişi olduğum için onu anlatmakta çok zorlandım tabii ki de. Ve orada yani bunu nereden başlayacağım, nasıl kelimeye dökeceğim? Hani tabii ki de destek geldi, hep ekip arkadaşlarım oldu ama nasıl kelimeye dökeceğim, önce ne yapacağım? Bütün o şeyi oluşturmak tabii ki vakit aldı ve sancısızdı diyemem. Sancılıydı. Sahip olduğum ilhamla pek umurumda olmadı sancıları. Fark etmedim pek. Peki. Sonradan çıktı. Peki. Peki sizce öncü olmak mı zor, takipçi olmak mı? Tabii ki öncü olmak. Ha şöyle, çoğunluk için öncü olmak, benim için takipçi olmak. Ben takipçi olamam. Peki neden çoğu insan sizce öncü olamıyor? Bu arada ekibime de not. Liderlik ve öncülük üzerine çalışın. Çok tekrar gördüm burada. Liderlik ve öncü olmayı insanlar çok artı bir şey zannediyorlar ve artı bir şey algılıyorlar. Fakat lider olma ve öncü olmanın çok ciddi zararları ve çok ciddi negatif tarafları var. Ve birçok kişi bunu görmüyor. Yani lider olmak, takipçi olmaktan daha iyi zannediyor olabilir birçok kişi, değil. Bunu anlatmak için belki de buradayım. Mesela lider olduğunuzda, özellikle de benim işim ustalaşma olduğu için, mesela yaşamda ustalaşmaya kendini adamış biri olarak zihniyle her gün çalışan, bu konuda lider olan, bir alanda lidersen, expertsen, öncüysen, o alanda öyle herkesin bilmediği şeyleri bilip öyle görmediklerini görüyorsun ki bunları kelimeye dökmen imkansız. Yani benim yaşam üzerine, yaşamda ustalaşma, bir insanın en üst kapasiteye çıkması, şakayla karışık öğrencilerime söylüyorum. Ya beni bırak hayatımın sonuna kadar konuşayım, gene sana 1000 yaşındayım diyorum ya, anlatamam. Ve bu feci bir tıkanıklık yaratıyor insanda. Çünkü yani acayip bir şey var elinde fakat kelimelere ve kanala dökemiyorsun. Yani binlerce ürün yaratsam yaratırım ama yaratamam. O yüzden bir, sevimsiz bir şey o. İkincisi o şeyde, o neyse, çünkü liderlikte tek bir kanaldan lider oluyorsun ya, diğer tarafları kaçırıyorsun. Ve mecbursun, böyle oluyor. Yani hayatta kaçırdığın çok şey oluyor. Mesela en büyük dezavantajı ve en büyük negatifliği o. Yani mesela politikada benim kaçırdığım çok şey var. Ekonomide kaçırdığım çok şey var. Kadın erkek ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde kaçırdığım çok şey var. Yani mesela kendi bir yaş grubumun olduğu ama böyle daha bekar kişilerin olduğu, burada international bir grubun bir şeyine böyle ara sıra bir araya geldiğimiz bir grup var. Tanımadığım insanların da olduğu, yeni tanıştığım insanların olduğu yeni bir grupla birlikte böyle bir yere davetliydim. Ve çoğunluk bekar. Şimdi benim yaşımda olmalarına rağmen
ilişki şekilleri, birbirleri yani anlattıkları yani ya o kadar ben kendi olayıma odaklanmışım. Öyle geri kalmışım ki mesela kadın erkek ilişkilerine ben inanamadım. İlle ya 15 senedir evliyim diye değil bu bence. İşime çok odaklanıp o alanla ilerlemediğim için. Mesela öyle şeyler anlattılar ki mesela şey diye bir şey varmış. Mesela çok ilişki yaşadığı için ve çok kırıldığı için ve kendini açamadığı için video üzerinden ilişki yaşama falan gibi şeyler varmış mesela. Hani benim yaşımda insanlar physical touch istemiyor. Tamamen sanal. Birbirleriyle videodan bağlanıp seks yapıyor falan. Mesela nasıl yani bir de anlatın falan oldum. Ben ne demek istiyorsunuz falan. Bayağı hatta aynı anda o bazen yapmıyor. Birbirine yolluyor, öbürüne yolluyor falan. Yani Zamansız ve bir böyle durum. veya mesela sadece mesajlaşarak yani sırf mesajlaşarak bir orgazmik bir şey yaşıyorlar falan. Onları konuşuyorlar. Yani hani denir ya I can't wrap my head around. Bu sadece ilişkilerle ilgili. Mesela onun dışında Şu anki Sevtap eski Sevtap'a kendine niye yazık ettin? Bunca zaman kendine bunu niye yaptın demek isterdi. Mucize kursuna gittiğimde kapıdan girmiş ve ben tüylerimin diken diken olduğunu fark ettim. Ama niye olduğunu anlayamadım. Arkamı bir döndüm, Nevşah arkamdaymış. Nevşah büyük bir şans. Aslında ne kadar illüzyonda olduğumu fark ettim. Ve sürekli şikayet ediyormuşum, onu fark ettim. Her şey benim değişimimle düzelmeye başladı. İnsanları yargılamamaya başladım. Her şeyi olduğu gibi kabul edip evet bunda da bir hayır var, görmediğim bir şey varmış. Çünkü Nevşah bana hep şey diyordu. Yargıdaysan eğer bir şeyleri görmüyorsun, iyi bak diyordu. Ben onlara bakmayı öğrendim gerçekten. Mucize kursuna giden Sevtap'la dönen Sevtap arasında dağlar kadar fark vardı. Eşim, çocuklarım, arkadaşlarım, ailem, etrafımda kim varsa ışıl ışılsın orada sana ne yaptılar falan diyorlardı. Hatta bazı arkadaşlarım botoks mu yaptırdın, şöyle mi yaptırdın, sende bir değişiklik var, yüzün parlıyor falan dediler. Müthiş bir deneyimdi. politika ile ilgili dediğim gibi ülkeyle ilgili çok şey kaçırıyorsun yani. Çünkü uzmanlığın neyse ben günde yani 7-8 saat bununla ilgili konuşuyorum, bununla ilgili çalışıyorum. Öğrencilerim var. Şimdi ben nasıl bir de gidip politika mı şey yapacağım yani okuyacağım, ekonomiyle mi ilgileneceğim, ilişkilere mi bakacağım? Haberim yok yani veya arkadaşlık ilişkileri, anne baba ilişkileri okullardan ya kaçırdığın çok şey oluyor. Bir dezavantajı bu. Bir diğeri de tabii ki de anlaşılman daha zorlaşıyor. Bir konunun ne kadar lideriysen ve ne kadar öncüsüysen orada bir şey gibi bir tarafın genius oluyor. Acayip bir zeka ama öbür tarafın çok aptal oluyor. Ve anlaşılman çok zor oluyor yani. Genius to freak dolanıp duruyorsun Arası. sürekli. Peki başarıdan önce en çok neyle mücadele ettiniz? Kendimle. Neyle en çok mücadele ederiz ki biz değil mi arkadaşlar? Kendimizle. Ne yani? Kendinle. Evet. Peki Türkiye'de yeni bir sektör kurmak isteyenlere bir tavsiyeniz var mı? Kurmayın. Sektör kalmadı ayrıca. Ayrıca da kurmayın. Taklit edin. Yok taklit edin değil ama örnek alın. Yani dünya öyle bir yere geldi ki şöyle bir tavsiyede bulunacağım yeni iş kurmak isteyen herkese. Dünyanın şu anda nerede olduğuna değil, dünyanın 10 sene sonra nerede olacağına bakarak bir takım şeyler yapın. Mesela bundan birkaç ay önce özel bir yatırımcı grubunun bir toplantısında konuşmacı olarak davet edildim. İşte 5 tane konuşmacı var. Diğer konuşmacılar VC yani işte fon yöneticileri. Ben LP ve melek yatırımcı olarak oradayım. İşte nereye para yatıralım, ne yapalım, yatırım dünyasında neler oluyor bunlar konuşuluyor. İşte hepsi konuştu. Klişe bu falan. Mesela söz bana geldi ve ben şey dedim ya bu söyledikleriniz harika. Fakat biz şu anda bu dünya realitesinden konuşuyoruz. 5 sene sonra bu dünya yok. 10 sene sonra bunların hiçbiri yok. 5 sene sonra %90 insanlar işsiz. Para yok. Para mevhumu bitmiş durumda. Şu an konuştuklarınız irrelevant. Ve dedim ve bir anda böyle bütün grup evet ya
Doğru söylüyor. Bizim bunu konuşmamız lazım. Bunu konuşmamız lazım. Çünkü teknoloji o kadar gelişiyor ve şu an olaylar o kadar hızlı gidiyor ki sen şu an bugünkü dünya gerçekliğinde karar alıyorsan geç kaldın. Benim tek verebileceğim tavsiye o. Tekrar söyleyeceğim. Hep dinleyenler için iş dünyasında bugünkü dünya gerçeğine bakıp, bugünkü konjonktüre bakıp politik, ekonomik her neyse karar alıyorsan geriden geliyorsun. 10 sene sonrasına bakman lazım. 20 sene sonrasına bakman lazım. Bak işte insanlar işsiz kalacak. Ne olacak? Para gidecek ortadan. Ne olacak? Ne yapacak o zaman insanlar? Onu otur düşün. Devletler insanlara bakmaya başlayacak. Devletler insanlara bakmaya başladığında neleri karşılayacak, neleri karşılamayacak. O zaman o karşılayacağı şeyleri düşünüp öyle ürünler yarat. Devletlerle nasıl çalışabilirim? B2B projeleri bırak, B2C projeleri bırak. Artık paranın nerede olacağı, para gittiğinde ne olacağına bak. Başka düşünme şekilleri gerekiyor. Benim yeni nesile tavsiyem o. Bütün bunlarla birlikte mesela tavsiyede bulunmam gerekiyorsa nereye döneceğiz? Daha insani rollere tekrar ihtiyaç duyacak. Mesela benim küçük kızım mutlaka influence ettim ama bir de dünya konjonktürüne de bakıp önümüzdeki 20 seneye onu influence ediyorum. İnsanlar yaşarsa eğer çok vaktimizin de olduğu ve yeni dünya gerçeğinde mesela psikologluk inanılmaz bir meslek. Yani bir psikolog şu an örnek veriyorum 200 pound oluyorsa herhalde saatine 10.000 pound falan alacak. Çünkü bulunmaz. Hint kumaşı olacak. Çünkü bu kadar AI ve teknolojinin olduğu yerde insandan insana mesela ya hiç tahmin edemeyeceğiniz meslekler. İnsanın saati ve insanın verdiği hizmet çok değerleneceği için insan becerisi. Tam bu yani insan becerisi. Mesela çok iyi bir masaj uzmanı ama energy work yapan bir masaj uzmanı. Yani bir robot gelip senin işte kulunç noktalarını falan çok daha iyi bulabilir. Bir robot daha iyi masaj yapabilir aslında. Ama robot benim güvende hissetmemi insan gibi sağlayamaz. Robot beni bir anne gibi nurture edemez. Bunu yapıyorsan Kıymetlisin. sana 10 kat para vermeye hazır olacak insanlar. O yüzden insanı iyi anlayıp, insanın neye ihtiyacı olduğunu anlayıp yeni dünya gerçeğinde çünkü her şey insan için bununla ilgili projeler üretsinler yeni iş yapmak isteyenler. Bu da son soruydu bölüm 2'nin. Çok teşekkür ederiz. Yeah.